İşte hadi Hollanda'ya yenildik, orası tamam. Cebel Tarık'ın nüfusu kaç? 33 bin. Yaşlıları çocukları çıkar 16 bin 17 bin. Weltwolf zaten 28 bin. Şuradan biz Weltwolf olarak bir takım çıkarsak biz bu Cebel Tarık'ı yeneriz. Yorumum bu kadar. Kaynak dumanlarının ve gazlarının insan sağlığına olan negatif etkilerinden bahsedeceğiz. Gözümle de görüyorum kardeşim, hiç duman çıkmıyor. Çok da bir korunmama gerek yok. Doğru mu? Doğru değil. Tedbirleri yeterli görüyor musun? Ne bu konudaki tecrüben? 100 şirketin birinde belki gördüm, belki görmedim. Yani biz dumanı soluyoruz. Nefes alma sorunu çok ciddi anlamda çekiyorsun. Gece yatarken nefesin daralıyor, oksijen yetersiz kalıyor. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Önce tedbir, sonra hareket. Astım, kronik bronşit, akciğer kanseri, kronik nefes darlığı, akciğerde su toplanması, zatüre. Korkunç bir liste var. Neredeyse mesleği bırakma noktasında geliyor insan okuyunca. Yapılması gereken şey şu. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aytekin Usta'yla sizlere farklı bir içerik hazırladık. Biraz daha sohbet tadında geçecek. Kaynak dumanlarının ve gazlarının insan sağlığına olan etkilerinden, negatif etkilerinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bir sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim. Kaynak dumanları ve gazları böyle bizlerin ya boş ver bana bir şey olmaz, İşte bu kadar yıldır kaynak yapıyorum bana bir şey olmadı diyeceğimiz basit şeyler değil. Bunlar çok tehlikeli kesinlikle. Gazlar. Kısa vadede de uzun vadede de ölümcül hastalıklara sebep olan gazlar. Tabii şimdi biz tıp uzmanı değiliz. Yani herhangi bir doktorluk tecrübemiz yok. İşin bilimsel anlamda o tarafıyla alakalı bir tecrübemiz yok. O yüzden böyle bir araştırma yaptık. Notlarımızı aldık. Hem bilenlere sorduk, hem standartları araştırdık, hem de tıp tarafında bu konudaki akademik çalışmaları araştırdık. Bir derledik yerli yabancı kaynaklardan. Muhabbet tadında bu işin bize zararları nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi konunun biraz detaylarına girmeden önce, yani yıllarca hem işte ustalık yapmış hem formenlik yapmış Aytekin Usta'ya ben bir söz vermek istiyorum. Yani illaki bu konuyla alakalı olumlu olumsuz tecrübelerim vardır, gözlemlerim vardır. Neler söylersin bu konuyla alakalı? Öncelikle kaynak esnasında uzun süre dumana maruz kaldığında nefes alma sorunu çok ciddi anlamda çekiyorsun. Gece yatarken nefesin daralıyor, bir dumanı yani içine çekemiyorsun nefesini. Oksijen yetersiz kalıyor. Bu bir. Unutkanlık çok fazla yapıyor. Stres aşırı yapıyor. Hani kaynak yaparkenki pozisyonları bir dahaki videoda anlatacağımız için ben hani nasıl korunması gerektiğini söylemiyorum. Yani başlıca sebepleri bunlar şefim. Anladım. Yani en çok karşılaşan problemler, bizim de çok duyduğumuz problemler, solunumla alakalı düşüklükler. İşte yüksek stres ve bazı kalıtsal hastalıklara da sebep olabiliyor. Kabus. Tabii hemen şeyi de ayırt edelim. Şimdi kaynakta bir kaynak ışınının zararları var. Kesinlikle. Bir de dumanların ve gazların zararları var. Biz daha ziyade bugün gazlardan bahsedeceğiz. Bunlardan nasıl korunmalıyız ondan bahsedeceğiz. Şimdi çok güzel bahsettin aslında. Bazen şöyle bir yanlış fikirle gelinebiliyor, yaklaşılabiliyor bu konuya. Ben önlüğümü takıyorum, maskemi takıyorum, işte kot kolluklarımı, bufflarımı, her şeyimi takıyorum. Tamam, artık %100 güvendeyim. Değil. Siz bunları Kesinlikle yaparak değil. kaynaklı imalat sırasında çıkan ışınlardan, radyasyondan ve zararlı ışınlardan korunmuş oluyorsunuz. Duman konusuysa tamamen solunumla alakalı. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Evvela şunun altını çizmek lazım. Kaynak yöntemleri arasında çok ciddi farklılıklar yok. Yani siz örtülü elektrot yapıyorsanız da, gaz altı yapıyorsanız da, tik yapıyorsanız da aşağı yukarı aynı duman, zararlı duman unsurlarına maruz kalıyorsunuz. Biraz toz altını ayırabiliriz burada. O biraz daha hani uzakta durduğunuz için, tozun altında bir kaynak çıktığı için biraz daha güvenli alanda. Diğer taraftan şöyle bir yanlış algı da var. Bununla da çok karşılaşıyoruz. Tik kaynağında az duman çıkar. Örtülü elektrotta biraz daha fazla duman çıkar. Örtü yandığı için. Ya ben tik kaynağı yapıyorum. Gözümle de görüyorum kardeşim, hiç duman çıkmıyor. Çok da bir korunmama gerek yok. Doğru mu? Doğru değil. Yanlış. Hayır. Hatta çok yanlış. Burada önemli olan hangi malzemeyi kaynattığınız, ne kadar yükseklikte bir ısı girişi soktuğunuz. Şunu söyleyebiliriz. Tik kaynağı görece olarak kısa vadeli, yani kısa metrajlı kaynaklar olduğu için küçük atölyelerde, işte böyle ufak tefek süs işlerinde, görsel işlerde falan yapıldığında tamam, çok ciddi bir unsur, tehlike unsuru teşkil etmiyor, ama siz metrelerce kaynak yapıyorsanız gün içerisinde, işte boru imalatları, basınçlı kapı imalatları, kazan imalatları, hiçbir farkı yok. Tik de tehlikeli, gaz altı da tehlikeli, örtülü elektrot da tehlikeli.
Dumanı görmüyorsunuz diye duman yoktur diye bir kaide yok. Oradaki mikron boyutundaki metal tozları, açığa çıkan yanmış oksitler, dumana karışmış oksitler, bunlar hep soluyoruz. Ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Biz de şöyle açıkçası bu kadar detaylı bilmiyorduk. Bir baktık, önümüze de bir liste aldık. Yani neymiş bu hastalıklar? Ne olabilirmişiz bize diye. Çünkü biz de kaynak yapıyoruz. Şimdi yalan da söylemeyelim. Burada biz bizeyiz. Zaman zaman biz de hem gittiğimiz işte partnerlerimizden, müşterilerimizden mütevellit illaki hem geçmişimizde hem şimdi şu anda çalıştığımız ortamlarda duman emme bulunmayan ortamlarda çalışmak durumunda kalıyoruz. Yani o an dur ben bir dakika arabadan duman emmemi getireyim falan diye bir şansın olmuyor. Veya ustalarımız da bu tarz durumlara maruz kalabiliyor. Şimdi hastalıklara geçmeden şeyi de sorayım usta sana. Çok farklı yerlerde çalıştın. Hem çok yüksek seviyedeki imalatçı işletmelerde çalışmışlığın da var. Sen bu duman emme konusundaki işte gerekli ekipman, bir hastalık oluşumu konusundaki tedbirleri yeterli görüyor musun? Ne bu konudaki tecrüben? Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama yani çalıştığım 100, sallıyorum şu an, 100 şirketin birinde belki gördüm, belki görmedim. Yani duman emme sistemini yaptıklarını. Sağlıklı olarak kuruldu. Sağlıklı olarak yani. Tam olarak olmasa da hani yapmaya çalışmışlar. Evet. Yani o niyetle yapmışlar. Sonra vazgeçmişler gibi bir ortam olmuş. %1'inde. Yani geneli bu işe pek yanaşmıyor nedense. Ne yapıyorsunuz? İşte belli aralıklarla kapılar açılıyor falan değil mi? Yani sadece kapılara açılıyor. İşte bir havalandırılıyor. O da yani aslında ona da razı değiller çoğu. Çünkü yani rüzgar gazı itecek, Gazaltı kaynağı yapıyor. köpürtecek falan. O yüzden de zaman kaybı olacak diye kapıyı da açmıyorlar. Yani biz dumanı soluyoruz. Böyle sembolik bir havalandırma yapılıyor. Ustalarımız da, mühendislerimiz de. Bu arada içeride çalışan herkes yani Herkes. duman da hani sıvı gibi bulunduğu ortamın hacmini kaplayan Kesinlikle. bir şey olduğu için bu duman yayılıyor yani. Evet, kaynakçı ustamız orada soluyor. Orada işte imalatçı da soluyor. Kontroller, inspektör de herkes Yani, soluyor ortamdaki. herkes soluyor. Yani işte kapalı ortamlardaki beyaz yaka meslektaşlarımız hariç, imalata hiç inmeyen beyaz ayakkabılı, beyaz gömlekli meslektaşlarımız hariç herkes soluyor bu durumu. Hepimiz mağduruz. Herkes bu işin bir parçası. Yeteri kadar önem verilmediğini görüyoruz. Bunun bir altını çizelim. Şimdi peki hangi hastalıklar? Çok böyle tıp programı değil bu. Kafanızda şişirmeyelim. Biz de bakınca ya dedik bunları bir okuyalım geçelim yani. Üstesinden Tabii. Çıkamayız. Kısa vadede yani ani olarak ortaya çıkabilecek kronik öksürük, bahsettiğin gibi ve solunum rahatsızlıkları. Nefes darlığı yani. Aynen. Kısa vadede siz bir gün çok maruz kaldınız. 2-3 gün içerisinde nefesle alakalı problemler yaşıyorsunuz ekseriyette. Gel gelelim uzun vadedeki sonuçlar biraz daha korkunç. Astım, kronik bronşit, akciğer kanseri, kronik nefes darlığı, akciğerde su toplanması, zatüre, gırtlak kanseri, idrar yolu kanseri, böbreklerde sürekli böbreklerin kalıcı olarak zarar görmesi, üreme kabiliyetinde bazı düşüşler. Hem erkeklerde hem kadınlarda bu arada fark etmeksizin. Manganı yüksek imalatlarda, dumana fazla mangan karıştığı imalatlarda merkezi sinir sisteminde kalıcı hasarlar, burun ve boğazda sürekli tahriş ve özellikle böyle magnezyum, çinko, bakır oksitlerin çok olduğu imalatlarda da metal dumanı ateşi, böyle metal fume fever denilen bir hastalık var. Bu da böyle yüksek kas ağrısı, ateş gibi gelici geçici bir hastalık ama aynı Covid gibi geçirdikten sonra kalıcı rahatsızlıklar bırakan da bir Kesinlikle. hastalık. Alüminyum imalatlarında yine bu alüminyum oksitlerin yutulmasıyla amfizem hastalığı diye çok ciddi bir rahatsızlık. Ve yine paslanmaz imalatlarında krom 6 egzovalent kromyumun teneffüs edilmesiyle kanser, Allah korusun bir kanser Kesinlikle. riski. Sizi böldüm, kusura Estağfurullah. bakmayın. Bir arkadaşımın ciğerleri bitmişti bu yüzden. Evet, Birisinin de cinsel yani ne derler ona? Yani cinsel kabiliyetleri sınırlanmıştı. sıfırlandı. İstek hiç duymuyordu yani. Evet. Yani çoğu erkek olduğu için yani gözünüz korksun diye söylüyorum. yok ciddi güzel ciddi güzel. yani. Ya sonuçta Yani ona göre. koruyun. Arkadaşlar gülüyorlar bu arada arkadan. Şimdi kısa bir ara verdik. Tek tek böyle işte karbondioksit şunu yapar. Efendime söyleyeyim ozon bunu yapar. Fosfin şunu yapar. Propan bunu yapar diye burada Dünya Sağlık Örgütü'nün ve OSHA'nın Amerika'daki iş güvenliği ile alakalı regülasyonları düzenleyen çok bizim de takip ettiğimiz ileri seviye bilimsel çalışmalar yapan bir
çıktığı durumdaki, soluduğunuz durumdaki bu negatif unsurları yazmış. Vücutta birikme durumlarını yazmış. Şimdi biz bundan nasıl korunacağı geçmeden önce son bir konu daha var. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Tamam, şimdi siz karbonlu çeliklerde imalat yapıyorsunuz. Alüminyum imalat yapıyorsunuz vesaire vesaire. Bunlar 100 üzerinden 60-70 risk taşıyor. Siz gerekli miktarın üzerinde, kritik miktarın üzerinde dumansız olduğunuzda, ama bir tane esas büyük tehlike var ortada. Bomba gibi duran bir tehlike var. Paslanmaz imalat. Kesinlikle. Krom. Paslanmaz kaynaklarında paslanmaz çelikler, özellikle östentik paslanmaz çelikler, yani 3 serisi 308, 316, 312 diye giden 3 ile başlayan imalatlarda paslanmaz çeliğin yüksek seviyede ısıya maruz kalması sebebiyle ortaya çıkan bir bileşik var. Onun adı da hexavalent kromyum. Yani krom 6. Özetle bizim kolay telaffuz edebileceğim şekilde krom 6. İçeriğini çok bilmemiz gerekmiyor. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Krom 6'nın tehlikesi son 20 senede, 25 senede iyice keşfedilmiş olup bunun sebebi de 1960'larda kaynak yapmaya başlayan insanların çıktılarının, yani adamlar 20 sene boyunca buna maruz kalıp böyle aynı gruptaki insanlar aynı hastalığa yakalandıkları için insanlar bunu araştırmaya başlıyor. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Krom 6 ya gereğinden fazla maruz kalanlar çok büyük oranda kanser hastalığına yakalanıyorlar. Bu da her paslanmaz çelik imalatında ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir örnek verebiliriz. Burada çok detayları yazıyor. Bunların linklerini de meraklılar için aşağı paylaşırız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Örgütü krom 6 miktarını 2006 senesinde izin verilen miktarı 50 mikrogramdan 5 mikrograma düşürüyor. Yani onda birine düşürüyor adamlar. Diyor ki bir paslanmazla iş yapan bir kaynakçı bu zamana kadar izin verdiğimiz limitlerin ancak onda biri kadar bu gaza maruz kalabilir diyor. Bu çok radikal bir değişiklik. Ve bunlar ölçümlerle kontrol edilmeye başlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bu akım 2000'li yılların 2010'lu yıllarda Avrupa'ya sıçrıyor. Henüz ülkemizde bu uygulamalar ne yazık ki başlanmış değil. Bunlara başlanmadı. Bunun yanında dünyanın önde gelen firmaları Lincoln Electric, işte Air Liquide Welding, işte ESAF Welding gibi firmalar kaynak sarf malzemesindeki hexavalent kromyumu, krom 6'yı limitlerini düşürdüler. Mecburiyetten. Yani daha doğrusu insan sağlığına bir zararı olduğu için. Ülkemizde ne yazık ki bunlara henüz yeteri kadar bakılmıyor. Peki biz ne yapmalıyız? Anladık. Krom 6 zararlı. Paslanmaz çelikte kanser riski çok yüksek. Anladık. Diğer imalatlarda işte yine kanser riskleri, böbrek hastalıkları, ciğer hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, korkunç bir liste var. Neredeyse mesleği bırakma noktasında geliyor insan okuyunca. Bu ne ya, benim canımdan kıymetli mi falan diyor. Yapılması gereken şey şu. Şimdi biz bulunduğumuz ortamda, yine bu işin uzmanı değiliz ama belirli şekilde bu dumanı filtreleyip ortamdan atmamız lazım. Zaten mevcuttaki ve eğer siz bu duman emme sistemlerini, filtreleme sistemlerini yeteri kadar kurarsanız, yani doğru kurarsanız, mühendisliği iyi bir şekilde yapılmış şekilde kurarsanız, mevcut dumanın %70, %80'ini bu sistem tamamen alıyor, temizliyor ve temiz hava olarak ortama veriyor. Risk neredeyse tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bunun için ne yapılması lazım? Şimdi bu bizim kendi başımıza böyle ya bu ortamda kaç mikrogram hexavalent kromyum var falan diye ölçebileceğimiz bir şey değil. Şuna emin olun. Normal paslanmaz kaynağı yapıyorsanız, ortam yeteri kadar havalanmıyorsa sizin maruz kaldığınız hexavalent kromyum miktarı 50 mikrogramın çok üstünde. Çok üstüne çıkıyor. Yani ne kadar olduğunu şey yapmayalım ama üstünde olduğuna emin olun. Yine diğer taraftan diğer tehlikeli gazlar da karbon çelikleri, paslanmaz çelikler, alüminyum alaşımları gibi malzemelerden çıkan zehirli gazlar da işte efendim azot oksit, karbon monoksit, işte fosfin, propan gibi gazlar da yine limitlerin hep üstünde. Bu limitlerin hepsi Avrupa ve Amerika'da kısıtlanmış durumda ve çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Ülkemizde sadece sembolik olarak yapılıyor. Ne yapmamız lazım? Küçük bir atölyemiz de olabilir. Büyük bir fabrikamız da olabilir. Hiç fark etmez. Biz gideceğiz. Bu işle ilgilenen firmalar var. Onlar zaten alana gelip gaz miktarını ölçüyorlar. Size böyle bir duman emme filtreleme sistemi lazım.
diye bunu yapıyorlar. İşletmenize, küçük atölyenize kuruyorlar. Siz de bunları sağlıklı bir şekilde kullanıp bu limitlerin altında kaldığınız zaman hiçbir sağlık problemi yaşamayacaksınız. Çünkü zaten hani burada da konuyu gereğinden fazla abartmaya da gerek yok. Zaten trafikte giderken dünya kadar egzoz gazına maruz kalıyoruz yani. Hani maksat limitleri aşmamak. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Önce tedbir, sonra hareket. Kaynakçıların çoğu da bunu yapıyor ama. Değil mi? Yani bu duman emme gaz olayında kaynakçıların çoğu, işçilerin çoğu da bunu ihmal ediyor. Yani yanında duman emme var. Ha, şimdi onu soracaktım. Yani. Ya peki sen diyorsun ki adama mesela ustalarımıza çok güzel bir sistem kurduk duman emme. Bu istikrar olarak kullanılır mı, kullanılmaz mı ustalar? Kullanılmaz. Neden kullanmıyorlar? Kaynak yapmak zorunda, metraj mantığı var. Zaman kısıtlaması zaman var. kısıtlaması var. Şimdi burada kaynak yapıyor. Karşı tarafa geçip karşı kaynatması gerekiyor. Ne yapacak? Bunu alacak, çekecek. Alacak, yani buradan çekecek, kabloya oraya götürecek, uzatacak şunu yapacak falan. Yani çok fazla, hatta hani zaman sıkıntısı olmasa dahi onu yapmak zor geldiği için arkadaşların çoğu bunu kullanmıyor. Örneğin burada bizim partnerlerimizden bir tanesi de sembolik olarak çıkardık. Yani bir en mikro ölçekteki bir duman emme cihazını görün diye. Bu en küçüklerinden. Hı-hı. Bunu böyle işte bir tane filtre sistemi var. Buradan dumanı çekiyor. Burada filtre sistemi var. Değiştiriyorsunuz onu belli periyotlara. Evet. Kullanım inanılmaz kolay. Bir tane on tuşu var. Çok kolay. Off tuşu var. Kaynağını buraya çekiyorsunuz. Bizim diğer videolarda da görmüşsünüzdür. Tabii yaptığınız imalatın boyutuna, büyüklüğüne göre her şey değişir. Çok büyük olur. Sabit sistemler kurulur. Farklı yöntemler var. Velhasıl evet, ekipmanı tedarik etmek önemli ama kullanmak da önemli. Buradan hem ustalarımıza hem işletmelerimize o çağrıyı da yapalım. Tabii bu duman emme sistemlerinin sadece böyle taşınabilirleri yok. Aynı zamanda merkezi sistem, duman emme ve filtreleme sistemleri de kurabilirsiniz. Bunların hepsinin avantaj dezavantajları da var bu arada. İşte mobilin bir dezavantajı var. Sürekli taşımak zorundasınız. Merkezi sistem kurduğunuzda daha güçlü sistemler kuruyorsunuz ama bu sefer hareket edemiyorsunuz. Mobillerin güçleri illaki birazcık daha kısıtlı oluyor. Bir de hiç böyle tamamen kapalı ortamlar da oluyor Aytekin Usta. Evet. Yani basınçlı kabın içi, işte özellikle tersanelerde böyle çok küçük odalar oluyor. Çok dar yerde çalıştım yani. Orada duman çok daha fazla rahatsız etmiyor mu insanı? Dumanın çıkacak hiçbir yeri yok. Yani kendimce ben çağır yani bu gibi sistemi yapmamıştı sevgili iş yeri o zaman. Daracık bir yer. Yani ben içeride bayılma ihtimalim çok yüksekti. Yani benim yarım kadardı. İçeriye nasıl girdim diyeceksin. Çok küçük bir alandı ya. Yani o 30 santim çapında bir delikti zaten. Yani yarı kolumu soktum. Sürünme pozisyonunda. Daha beter hatta yani. Ben içeride bayılsam beni hiçbir şekilde çıkartamaz. Asla çıkaramazlar içeride. Kendi teknik açılarla girdim yani. Yarım beden yarısı falan. Öyle bir şey oldu. Çok hızlı konuştum bu arada. Gene özür dilerim, sizden de özür diliyorum. Duman emme olmadığı için ben hava hortumunu kazanın içine soktum yanımdan. Deliğin içine gelecek şekilde dumanı o şekilde atmaya çalıştım. Kendi yöntemlerimle yani. Ama çok fazla duman yutmuştum bugün. Baş ağrısı falan. Bir de orada sürekli çalıştığını düşün. Bazı öyle imalatlar oluyor ki ustalarımız her gün öyle kapalı ortamlara kaynak çok kötü bir ortamda. Orada da ne yapılması lazım? Evet, biraz maliyetli kabul ediyoruz ama burada işletmelerde bu çağrıyı yapmak durumundayız. Bu baş maskelerinin kendinden filtreli sistemleri var. Yani burasından bir tane hortum geliyor. Burada filtreleme sistemi var. Kaynak maskesinin içinde size oksijen maskesi gibi düşünün. O kötü yani kirli havayı solumadan siz temiz havayı maske içerisinden teneffüs ederek o gazlardan tamamen korunuyorsunuz. Yani ne olacak? Ya mobil sistemler ya sabit sistemler veya zor ortamlar için filtreli baş maskeleriyle dumandan korunmak durumundayız. Yoksa tüm yöntemlerde çok farklı hastalıklara bizi götürebilir. Farklı unsurlar da var tabii. Burada hani bakıyorum, notlarımda da görüyorum şimdi. İşte mümkünse tavan yüksekliğiniz 5 metre olsun. İşte her kaynakçıya en az 284 metreküp hava düşsün. Bunu tabii sizin ölçmeniz mümkün değil ama en azından evinizde veya küçük bir atölyeniz varsa yüksek tavanlı bir yeri tercih edebilirsiniz. Ve mutlaka bu ekipmanı kullanan kişilerin bu konu hakkında böyle bir videoyu izlemiş olabilir, okumuş olabilir. Evet. Bu işin risklerini bilmezseniz, yani insanoğlu bilmediği zaman unutur. Ya bu böyledir yani. Ne zaman otoyolda giderken bir tane kaza yapmış araba görürüz. O zaman hızımızı 40 kilometre düşürmeye başlarız hemen. Ya ben de biraz yavaş gideyim aman falan diye. Hemen bir çoluğumuza çocuğumuza bakarız, hatırlarız sevdiklerimizi. O yüzden bu iş önemli.
boş verilecek bir konu değil. Siz gelin bu meslektaşlarınıza bir kulak verin. Hem buradan işverenlere sesleniyoruz hem meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Kaynakçı ustalarımıza, mühendislere, teknikerlere. Türkiye'de bu konuyla alakalı denetimler var. Çok yetersiz. Yani denetim yapılacağı zaman yan fabrikadan duman emme sistemleri ödünç alınıyor. Kuruluyor, denetimci geliyor, bakıyor iyi varmış deyip gidiyor, duman emme sistemleri geri veriliyor. Böyle olmaz. Yani bu kaynakçı ustalarımızın da canı var, mühendis meslektaşlarımızın da canı var. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Herkes de üstüne düşen görevi yapmakla mükellef. Son sözümüz de bu olsun. Tabii. Benim son söyleyeceğim şey bu. Usta, var mı senin ekleyeceğin bir şey? Küçük bir dipnot ekleyebilirim aslında. Lütfen. Şu mobil sırta takılan havalandırma cihazları açısından. Atıyorum ne kadar maliyeti? 2000 lira, 2500 lira bir maskenin fiyatı olsun. Patron açısından bir maliyet. 50 Evet. tane kişi çalıştırsa bu ciddi bir para ediyor onun için. Doğru. Ama şöyle mantık olarak düşün. Ben şimdi patron mantığıyla bakıyorum olaya. 50 tane kaynakçıya 50 tane havalandırma maskesi aldığında bu kaynakçı sık sık hava almaya çıkmayacak. Hani günde en az bir kaynakçı 1 saat ortalama bir kaybı oluyor. Mantıklı olarak 50 tane kaynakçının 50 saat kazanımı olacak geri dönüşte. Yani bir yılda bunun size kazanımını ve sizin havalandırma maskesine ödediğiniz Bravo. parayla kıyasladığınızda aslında hiç buna para ödememiş olacaksınız. Veya kapakları açıp 2 saat havalandırma yapacağına merkezi sistem kurarsın. Hiç havalandırmaz. Hiç havalandırmaz. Ayrıca ya mutlu çalışan daha fazla performans. Hem de çok fazla performans Sağlıklı gösteriyor. çalışan daha fazla performans. Kesinlikle. Yani Türkiye'de ağır imalatlar 20-30 senedir başladı. 30-35 senedir başladı. Biraz daha eski giderse. Daha bunun hastalıklarının etkilerini yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Yani o tabii. zaman 30 yaşında olan kaynakçı ustalarımız, abilerimiz daha şimdi 60 yaşına geldiler. Evet. 65 yaşına geldiler. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi biz de Avrupa'da olduğu gibi 20 sene sonra bir nesil bundan çok kalıcı zararlar gördükten sonra bu işi anlamayalım. Yaşanmış tecrübelerden faydalanalım. Kesinlikle. Çalışan da mutlu olsun, patron Herkes da mutlu mutlu olsun. Herkes de sağlıklı olsun. Sözümüz de bu olsun. Eyvallah. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.